Evet arkadaşlar, herkese merhaba diyorum. Bugün bayağı büyük bir ürün inceliyoruz. Evet, paraya kıydım. Tüm itirazlara rağmen gittim yazıcı aldım. Ne gerek var dediler. Ben de dedim ki kırtasiyenin inanılmaz derecede değişken oranlı fiyat politikasını reddediyorum. Eve yazıcı alıyorum dedim. Bu ne yazıcı? Şöyle sıfır kartuş Wi-Fi özelliği olan, burada yazmıyor. İşte hepsi bir arada, üçü bir arada diyelim. Yazıcı. Yani işte şurada hatta yazıyor. İşte kablosuz özelliği olan, normal çıktı alan, fotokopi çeken, tarama özelliği olan Canon Pixma G3430 modeli bir yazıcı. Şöyle çılgın bir şekilde şeyi var. Kutusu var. Bayağı büyük. Şöyle artık gösterebilir miyim bilmiyorum. Gösteremiyorum. Şöyle kutu içeriği falan ne olduğu yazıyor. Cart curt. Bayağı büyük kutu be kardeş. Yani gerçekten. Ben şok. Yani şöyle kamerayı yükselttiğim zaman ne oluyor? Biraz rahatlıyoruz. Evet. Şu şekilde artık incelemesini yaptım. Tripodu kullanıyoruz ama bu kadar yani gerçekten. Neyse yani açalım bakalım. İlk defa yazıcı kuracağız arkadaşlar. Tüm acemiliklere lütfen saygı gösterelim. Evet, adam esasında bant kullanmış. Biz de falçatayla açmaya çalışıyoruz. Düşünün artık şeyi. O kadar az kutu açmışız ki kutu nasıl açılır şeyimiz yok yani neredeyse. Bilgimiz yok diyelim. Geldik yine. Zorlanıyoruz. Şöyle bakayım kamerayı ayarlayabilecek miyim? Geniş açıya. Evet, perdemizde görmüş olduğunuz spoiler verdik. Ben buraları keserim belki ha. Şöyle açıyorsunuz. Diyor ki ne diyor? Ben de anlamıyorum. Dikkatli çıkartın falan filan demeye çalışıyor herhalde. Yani nasıl dikkatli olacağız? Ne kadar dikkatli olabiliriz bilmiyorum. Bakalım. Tripoda geldi. Evet arkadaşlar, tripoda denk geldi. Kamerayı yükseltebiliyor muyuz? Yükselttik vallahi, Allah'ına kurban. Yazıcı bayağı büyük. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Kutudan çıkartıp böyle göstermemiz icap ediyor. Evet arkadaşlar, ilk çıkan yani böyle bir kablo. Türkiye'de kullanılmıyor kardeşim, bilmiyor musunuz? Yani niye böyle şeyler yapıyorsunuz diyorum. Evet, şöyle siyah, ne bu? Sarıymış. Mavi işte. Bu da sanırım kırmızı. Yani üç renkli bir tane siyah mürekkebimiz çıkıyor. Şöyle kurulum CD'si çıkıyor. Bunun flash bellek yapsalar daha iyiydi. Şöyle bir sürü belgeler çıkıyor. Evet, şöyle güç kablosu çıkıyor. İşimizi görecek. Evet, şöyle şunlar herhalde yazıcı kafaları çıkıyor. Evet, şöyle de kamerayı yükseltmedik. Yazıcımız çıkıyor. Evet, o kadar video izledik ama aklımızda ne kadar kaldı göreceğiz şimdi. Yazıcı bu şekilde arkadaşlar. Burayı bantlamışlar. Açılmasın diye herhalde. A few moments later. Evet arkadaşlar, yine bir merhaba diyeyim tekrardan.
Başımıza çok işler geldi. İlk başta kameranın şarjı bitti. Telefonun diyelim, kamera yok. Ondan sonra acıma şarjı dolarken dedim madem yazıcıyı bir kurayım başımıza iş gelmesin. Deneyeyim sonra işte çekeriz dedik. Çok çok işler geldi başımıza. Ama çözdük Allah'a şükür. Şimdi ise size e, anlatalım. İlk başta bir kurulumunu anlatayım. Sonra da başıma gelenleri nasıl çözdüğümü anlatayım. İlk başta arkadaşlar benim gibi gidip de kitapçıktaki kullanma kılavuzunu izlerseniz yanlış yaparsınız. Çünkü hatta size hemen göstereyim. Hani kullanma kılavuzu, başlangıç kılavuzu diyelim. Böyle bir kitapçık var işte. Bir tane daha var. İşte Türkçesi burada var. Neyse. Hani ilk başta kutu içeriğini yazmış. Sonra yazıcı nasıl açılır onu göstermiş. Tamam. Bunlar basit zaten ama sıkıntı yok. Sonra şöyle gördüğünüz gibi 1-2 diye gidiyor. Üçüncü olarak bunu diyor ki bilgisayara işte ya da telefona bağlayın. Belki bilgisayara kablolu bir şekilde bağlasak sıkıntı çıkmazdı ama ben dedim hani çalışmasını bekledim doğal olarak. Telefona bağladım. Ondan sonra tabii bağlayamadık daha doğrusu. Bir türlü bağlayamıyoruz. İnternetten baktım. İşte ilk başta yazıcının kurulumunu yani bağlantıyı değil de şu diğer adımları takip etmiş. Tabii ben bunu deneme yapana kadar geçti 1 saat 2 saat. Neyse. Sonracıma işte kurulumu yaptık. Kurulumu da hatta şöyle kısaca göstereyim kurduk ama eee, şurası hem de ayrıca anlatalım. İşte şurası kağıt girişinin olduğu yer. Şu ne işe yarıyor hala anlamadım. Şurada işte kağıdı koyduktan sonra şöyle hatta gösterebiliyor muyum bakayım. Gösteremiyorum. Şöyle daha iyi oldu galiba. İşte kağıdın böyle boyutunu ayarlıyorsunuz. Öyle bir sistemi var. Kurulumda şöyle bakalım iyi gösterebilecek miyiz? Evet burayı ilerletmek mecburiyetinde kaldık. Çünkü kabloları çıkarmamışız. Çıkartmak takmak da pek kolay değil ne yazık ki. Onu da buradan ilave edelim. Burası tarayıcı kısmı arkadaşlar. Böyle de göstermiş olalım. Sonracığıma şu yanlarda şöyle gösterebilir miyim? Kaldırırsam görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle 2 tane boşluk var sağ ve solda. Buradan şöyle yazıcıyı kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra şu şöyle kenarda beyaz plastik var şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kaldırdıktan sonra hafif geri çekince bu kilidi oturmuş oluyor. Şurada tam kaldıramadık. Kaldırdıktan sonra şöyle oturtturuyorsunuz. Sabit kalıyor. Sonra gördüğünüz gibi burada işte 3 tane renkli bir tane de siyah orada var. Mürekkep yuvaları var. Tabii ilk başta adımları izlediğiniz zaman buradan çalıştırıyorsunuz. Buradaki kafa ortaya geliyor. Kaldırıp kafaları takıyorsunuz. Kullanma kılavuzunda çok net bir şekilde açıklıyor. Kolay zaten. Tık oturtturduktan sonra onun işlemi tamam. Buradan işte mürekkep yuvalarını açıyorsunuz. Mürekkep boşaltmak da kolay. Şöyle açtıktan sonra ben boşalttım ama tekrar gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dişli başlığı var. Tam buraya uyuyor. Şöyle bir zoom yapmaya çalışalım bakalım. Görebiliyor musunuz? Görmüş olmanız lazım. Oraya çok kolay bir şekilde hatta şöyle oturtturalım. Koyuyorsunuz. Şöyle hafif bastırınca akmaya başlıyor. Aşağıdaki deponun yaklaşık olarak %50'sinden biraz yani yarısından biraz fazla dolduruyor ama kafalar onu çekince tabii ki tam %50 seviyesine düşüyor. Mürekkebi boşalttıktan sonra çıkartıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. İşlem tamam bu kadar.
Sonra bunu böyle hafif kaldırıyorsunuz. Kilitten kurtarıyorsunuz. İlk başta tabii kilidi kolay yapamadım. Kendisi yavaş bir şekilde iniyor. İndikten sonra kurulumda yazıyor da bazen benimkinde kendisi yaptı mesela ama yapmazsa şurada ok tuşu var. Basıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi olabilir burada. Ee, Mürekkebi çekmeye başlıyor. Bu arada şu alttan şöyle kağıt çıkışını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kurulum ondan sonra yani şey olarak işlem bu kadar. Bu arada kutu içeriğini gösterdim ama yine de hatırlatayım. Hani bilgisayara bağlama kablosu çıkmıyor. Ekstradan almanız gerekiyor. Bu işlem de bittikten sonra yazıcının fiziksel kurulumu tamam. Bağlantıyı işte şimdi yapmanız gerekiyor. Kullanma kılavuzunu takip ederseniz yanlış yapmış oluyorsunuz. Bağlantı hususunda da şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi kullanma kılavuzunda söylediğine göre şurada Wi-Fi simgesi var. Şöyle gösterebilir miyim? Gördünüz şurada. Basıyorsunuz. İşte telefon kurulum adımları var. Kayıt gösterebilirdim ama çok da göstermek istemiyorum. Bir sürü video var çünkü. Basit aslında. Ama şöyle bir sıkıntı var. İşte en büyük yaşadığım sıkıntı buydu. Bir türlü yapamadım. Sonunda sorunu anlayıp çözebildim ama çok zamanım gitti. Eğer Wi-Fi'nizde iki farklı band varsa yani bizimkinde mesela 2.4 ile 5 GHz ve bunların ismi aynıysa yazıcı 2.4'e bağlanıyor. 5'i desteklemiyor. Siz de genelde eğer yakında bulunuyorsanız modeme 5'teyseniz haberleşmeyi yapamıyor. İki cihaz arasında bağlantıyı kuramıyor. Sıkıntı çıkıyor. Bu yüzden 2.4'te olduğuna emin olun. Artık 5'in ismini mi değiştirirsiniz? Kapatır mısınız bilmiyorum ama o şekilde çözmeniz gerekiyor. İşte bunu yaptıktan sonra da bağlantıyı sağlamış oluyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Çıkartma videosu eklemek istiyordum ama sonra vazgeçtim. Çünkü hem internette bir sürü var hem de e, videoyu gereksiz uzatır diye düşündüm. Yani çok bir şey yok. Uygulamadan basit, bilgisayardan basit bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Zaten kullanma kılavuzundaki QR kodu okutursanız sizi web sitesine yönlendiriyor. Başlangıç kılavuzu diye. Oradaki yani Google Play'den de Canon diye aratırsanız zaten uygulaması çıkıyor. Onu da artık videonun bir sonuna başına bir yere eklerim. Telefondan o şekilde bilgisayardan da yani aynı uygulamayı da yükleyebiliyorsun. Farklı bir uygulama daha var. Onu da yükleyebiliyorsun. Aslında bilgisayara yüklediğimiz uygulamalardan bir tanesi tarayıcı özelliğinde çok daha iyi bir yani en azından ben öyle düşünüyorum. Şey yapıyor. Yani mesela kimlik tarattığınız zaman burada telefonda yani uygulamasında telefonla bilgisayardaki ortak uygulamada böyle işte A4'ün başına koymuş. O şekilde taratmış. Ama şeyden yaptığınız zaman bilgisayardaki o diğer uygulamadan otomatik algılıyor. Onu kırpıyor, büyütüyor. O şekilde yapıyor. Koymaya çalışacağım. Yani yazıcı videosu bu kadardı. Çok farklı kağıdım olduğu için gösteremedim. Bizimki amatör artı düşük bütçeli video. O yüzden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.